Kıymetli izleyenler, narımızı topladık. 2 kova narımız çıktı. Bunların bir kısmını yemek için ayıracağız. Kalan kısmını da sos yapacağız. Narlarımızı şöyle temizlemeye başlıyoruz. Önce bir kabuğundan bir ayıralım. Ondan sonra da suyunu alıp, şunlar ölmüş kıymetli izleyenler. Çürükleri tabi ayıklamamız gerekiyor. Evet, şöyle tabi bunları tavuklara atacağız. Kötü olan yerleri. Evet, şunları da şöyle bir açalım. Tabi bunların makineleri var. Bizim az olduğu için. Gerçi Maraş'ta bilmiyorum öyle bir şey var mı. Osmaniye'de gördük. Makineye atıyorlar. Kötü yerlerini almıyoruz. İnsanlar para kazanma derdinde, kaliteli mal, helal lokma yiyelim endişesi taşıyan maalesef insanımız az. Biz de dışarıdan bir şey almaya işin açığı korkar olduk yani. En son bal operasyonlarını ve salça operasyonlarını gördük. Sütte banyo yapanı gördük. Tabii onları izledikçe yani dışarıdan inanın bir şey alasımız gelmiyor maalesef. Biz de dedik nar ekşisini kendimiz yapalım. Narlarımızı temizlemeye devam ediyoruz. Şöyle bıçağımızla kesip ayırdıktan sonra gerçekten bu ağaç kaşık süper çıkarıyor narları. Tek tek uğraşmaya gerek yok. Şu şekilde vurduğumuz zaman çok bir şey kalmıyor. Gerçekten düşünen iyi düşünmüş bunu. Evet, şöyle birkaç tane kalanları da elimizle çıkarabiliriz. Para endeksli çalıştıkları için firmalar halkın sağlığını hiçe sayabiliyorlar. Biz de burada üretebildiğimiz kadar salçamızı, işte kuru üzümdür, incirdir, pekmezdir, nar ekşisidir, kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Tabii bir de bunlara bozulmaması için koruyucu maddeler konuyor. Onlar da tabii ki yani mikrop öldürücü, bağırsaklarımızdaki faydalı mikroplara da zarar veriyor. O bakteri öldürücü maddeler. Onun için yani dışarıdan çok bir şey alasımız gelmiyor. Evet, bu ayıklama işi bayağı sürecek kıymetli izleyenler. Biz ayıklamaya devam edeceğiz. Süzgecimiz var. Şöyle elimle sıkmayı düşünüyorum. Yapabilirsek. Evet, şöyle. Tabii robotla ya da blenderla da yapılıyormuş ama ben şöyle elimle yapacağım.
Suyu görüyorsunuz. Böyle yapacağız. Devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, şu kadar nar suyumuz çıktı. Bunu pekmez kıvamına gelene kadar kaynatacağız. Şunları da yemelik ayırdık. Tabi bunlar da yarılmış, bozulur. Yemeğe önce bu yarılmış olanlardan başlamak lazım. Şimdi kaynatma aşamasına geçebiliriz. Kıymetli izleyenler, nar ekşimizi kaynatıyoruz. Ve şu şekilde de kefini alıyoruz. Evet, şöyle de kefi çıktı. Evet, pekmez kıvamına gelene kadar kaynatmaya devam. Nar ekşimiz oldu. Artık kapatıyorum. Kıvamını da göstereyim. Sağ taraftaki marketten aldığımız nar ekşisi. Yani kahverengi bir görüntü var ama bizimki çok nefis bir rengi var. Yine çay tabağında da göstereyim. Belki biraz daha kaynatılabilirdi ama yanık tadı geliyor. Yani bayağı bir katılaştı. Evet. Yani şunda büyük ihtimal nişasta var. Yani şöyle rengi. Tabi kamerada çok net değil ama ben burada çıplak gözle aradaki farkı çok iyi görüyorum. Sahte nar ekşisi olduğu belli. Yani sahte derken büyük ihtimal nişasta koymuşlar. Evet. Kendi yaptığın gibisi yok. Bir paylaşımı daha burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.